Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Balkanların vazgeçilmez lezzeti kifle tarifimle sizlerleyim. Elinizin altında bulunan herhangi bir marmelatla hazırlayabilirsiniz. Yumuşacık dokusu, enfes lezzetiyle güzel güzel kifleler hazırlayabilirsiniz. Arkadaşlar, bir paket yaş mayanın yarısından fazlasını kullanıyorum tarifim için. Görebilmeniz açısından da videoda parçaya ayırdım. Ve 250 milimlik ılık sütün bir miktarını mayanın üzerine alıyorum. Üzerine de bir çay bardağı dolusu toz şekeri ilave ediyorum. Ve toz şekerle mayayı karıştırarak mayamın açılmasını sağlıyorum. Arkadaşlar, rahatsız olduğum için sesimden dolayı kusura bakmayınız lütfen. Kalan sütümü de ilave ediyorum. 2 yumurta ve 1 yumurta sarısını ilave ediyorum. Kalan yumurta sarısını kiflalarımın üzerine sürmek için ayırıyorum. Yarım su bardağı ılık suyu ilave ediyorum. 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi ekledim. Toplamda tarifimiz için 7 su bardağı un kullandım. Unun önce bir miktarını alıp çırpıcıyla karıştırıyorum. Kalan unumu da ilave ettikten sonra yarım çay kaşığı tuz ilave edip hamurumu elimle toparlayıp ardından güzelce yoğuruyorum. Hamurumun üzerine bir örtüyle kapatıp yarım saat mayalanmasını sağladım. Ardından hamurum mayalanmış durumda. Bir yemek kaşığı dolusu oda ısısında bekletilmiş olan tereyağını ekleyip yaklaşık 3-4 dakika kadar tekrardan yoğuruyorum. Bu aşama önemli. Sizler de muhakkak 3-4 dakika kadar yoğurup ardından hamurunuzun üzerine tekrar örtüp yarım saat yine mayalanmasını sağlayın lütfen. İkinci yarım saatin ardından toplamda 1 saat mayalanma süresi oldu. Un serpmiş olduğum masamın üzerine hamurumu alarak toparlıyorum. Hamurumdan 16 parça kestim. 16 bezle oluşturmuş oldum. Bezelerimi şöyle bir kenara alıyorum. Üzerine buzdolabı poşeti örtüyorum ki hamurlarımın üzeri kabuk bağlamasın. Ve kifli hamurlarımızı artık merdane yardımıyla açabiliriz. Hamurunuzu güzel bir şekilde yoğurursanız açma işleminde de un ya da yağ kullanmanıza gerek kalmaz. Yine de eğer hamurunuzda yapışma olursa unlayarak da hamurunuzu açabilirsiniz. Hamurumu açtıktan sonra ters tarafını çeviriyorum ve yarım tatlı kaşığı marmelatımdan ilave ediyorum. Ben vişne marmelatı kullandım. Evinizde, mutfağınızda hangi marmelat varsa onunla hazırlayabilirsiniz. Balkan göçmenleri genelde kiflalarını kuşburnu marmelatıyla hazırlarlarmış. Dediğim gibi mutfağınızda hangi marmelat varsa onunla hazırlayabilirsiniz. Gerçekten tadı mükemmel oluyor. Böyle bolca yapıp buzdolabında da muhafaza edebilirsiniz. Gerekli olduğunda buzdolabınızdan çıkarıp kullanabilirsiniz. Hamurumu sararken de çekiştire çekiştire rulo haline getirdim ve ilk kiflamı hazır etmiş oldum.
Arkadaşlar, tam da videomu buraya kadar seyrettiyseniz ve kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ve yorumlarda hangi ülkeden ya da hangi şehirden seyrettiğinizi bana belirtirseniz çok sevinirim. Yemek yapmayı sevdiğim gibi iletişimi de çok seviyorum. Elimden geldiğince bütün yorumlarınıza dönüş sağlıyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız ve takibiniz benim için çok önemli. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi tamamıyla siz değerli takipçilerimiz sayesinde olacak inşallah. Kanalımın linkini yakınlarınızla paylaşarak kanalımın büyümesine katkı sağlayabilirsiniz. Şimdiden desteği olacak herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Marmelatlı kiflalarımı hazırladım ve şimdi tepsiye alıyorum. Tepsiye dilediğiniz şekilde dizebilirsiniz. İlk hazırlamış olduğum şekliyle de dizebilirsiniz. Tam bir tepsi de olsun, hiç kenarda bir iki tane ayrı kalmasın diye, elektrikten de tasarruf olsun diye kiflalarımı şu şekilde tepsiye yerleştirdim. Ve tepsimin üzerine bir buzdolabı poşeti örterek 10 dakika tepsi mayası almasını sağlıyorum. 10 dakikalık tepsi mayasının ardından ayırmış olduğum bir yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı kadar ılık su ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve bu karışımı fırça yardımıyla marmelatlı kiflalarımın üzerine sürüyorum. Bu aşamada fırınımda bir yandan ısınıyor. 200 derecede fırınımı ısıtıyorum. Kiflelerimi üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra dereceyi 190'a getirip bu şekilde kiflelerimi pişmeye bırakacağım. Fırınınızın ayarına göre, eğer fırınınız yavaş pişiriyorsa 200 derecede de pişirebilirsiniz. Fırınınızın derece ayarını kendiniz kontrol edebilirsiniz. Son dokunuş olarak da toz şeker serpiştiriyorum. Kifleler piştikten sonra üzerindeki toz şekerler güzel gözüküyor. Tepsimi fırından aldıktan sonra üzerine sofra bezi örtüyorum ve 7-8 dakika bu şekilde dinlendirdikten sonra pamuk gibi yumuşacık kifleler ortaya çıkmış oluyor. Fadime'den bugünlük de bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız lütfen. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.